Merhaba dostlar, ben Yiğit. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İtalya'da çok meşhur olan ve tüm dünyaya yayılan limoncello tarifi vereceğim. İsterseniz malzemelerimizi sayarak başlayalım. 600 mililitre %96 etil alkol. Neden etil alkol kullanıyoruz? Çünkü limonla daha fazla bütünleşmesi için etil alkol tercih ediyoruz. Ama etil alkol yoksa normal vodka ile de yapabilirsiniz. %37,5'luk bir vodka ile de yapabilirsiniz. Ama limonun bütün aromasının alkole geçmesi için daha fazla alkolü olan etil alkol kullanacağız. 600 mililitre etil alkolümüz var. Kavanozda bekleteceğimiz için bir tane büyük bir kavanozumuz var. Cam olması önerilir dostlar. Çünkü cam her zaman daha iyi sonuç verecektir. 6 adet sarı limonumuz var. Burada sarı limon kullanacağız. Misket limonu veya başka yeşil limon kullanmayacağız. Bunun özelliği bu. Sarı limon kullanmamız gerekiyor. Ve bir adet de soyacağımız var. Şimdi kapağımızı açalım. Limonlarımızı, kabuklarını, sadece kabuklarını soyalım ve kavanozumuzun içine atalım. Bir adet limonumuzu soyduk. Kapağımızı açtık. Şimdi geri kalan 5 tane limonu da aynı bu şekilde ince olacak şekilde sadece kabuklarını şişeye atacağız. Şimdi hepsini doğradıktan sonra görüşmek üzere. Tekrar merhaba dostlar. 6 adet limonumuzun kabuklarını doğradık. Şimdi kabuklarımızı cam kavanozumuzun içine hepsini atıyoruz. Hepsini attıktan sonra bir adet limonumuzun dış beyaz kabuğunu komple soyacağız ve sadece içini küçük parçalara ayırıp kavanozumuzun içine koyacağız. Çünkü beyazları kötü tat veriyormuş araştırdığım kadarıyla. Biz de öyle yapacağız. Beyazlarını soyacağız ve sadece limonun kendisini doğrayıp sadece bir adet kavanozumuza ilave edeceğiz. Ve daha sonra da etil alkolümüzü üzerine ilave edeceğiz. Bir adet limonumuzun beyaz kabuklarını da soyduk. Bu şekilde çıplak bir limonumuz kaldı. Şimdi bunu doğrayıp kavanozumuzun içine atacağız. Limonumuzu dilimledik ve kavanozumuza atıyoruz. Tabağımızı şöyle kenara alalım. Kavanozumuzu getirelim. 600 mililitre etil alkolümüzü üzerine ilave ediyoruz. Kapağını sıkıca kapatalım. Ve şimdi sıkıca çalkalayalım. Kavanozumuzu sıkıca çalkaladık bayağı bir. Şimdi karanlık bir yerde en az bir hafta, isterseniz 15 gün, bir ay, ne kadar süreniz varsa, ben minimum bir hafta bekletmenizi öneriyorum. Ben de öyle yapacağım. Bir hafta bekletiyoruz. Bir hafta sonra çekime devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar merhaba dostlar. Hazırlamış olduğumuz limon kabuklu karışımımız bugün tam 11. gününü tamamladı. Rengi bu şekilde. Şimdi bunu ilk önce süzerek başlayalım. Malzemelerimizi sayalım. Daha önceden hazırlamıştık zaten bileceğiniz üzere. Kabuklu etil alkollü karışımımız. Bir tam su bardağı toz şekerimiz. 900 mililitre içme suyumuz. Büyükçe bir cam kap veya kavanoz veya şişe. Bu 1,75'lik bir cam şişemiz, viski şişemizdi. Bir tenceremiz var. Metal kevgirimiz var. Ve plastik bir tane daha süzgecimiz var. Burada bir hunimiz var. Karışımımızı süzerek başlayalım. Kapağımızı açıyoruz. Şöyle bir sallayalım. Sıvının tamamını boşaltalım.
Kabuklu olanlar kalsın, işimize yarayacak. İlk önce sadece sıvı karışımı istiyorum ben. Bu şekilde gördüğünüz üzere posaları ince kevgirden geçemedi ve kaldı. Bunu da kavanozumuzun içine dökelim. Gördüğünüz üzere mükemmel sarılıkta bir karışım elde ettik. %96'lık etil alkolden yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi hazırlamış olduğumuz karışımı büyük şişemizin içine dolduralım. Honemizi şişeye geçirdik. Şimdi hepsini şişemize ilave ediyoruz. Karışımı şişeye ekledik. Şimdi onu yan tarafa alalım. Tenceremize 200 mililitre yani 1 su bardağı toz şekerimizi, 200 gramdan biraz fazla olabilir gramaj olarak, 200-250 gram civarında bir toz şeker, yani bir tam su bardağı. Şimdi suyumuzu dökelim. 900 mililitre suyumuz. Biz toplamda 1,5 litreye yakın limoncello yapacağız arkadaşlar. 1'e 1,5 oranında kullanacağız. 600 mililitre etil alkol karışımla etil alkolümüze 900 mililitre suyumuzu ilave edeceğiz. Şekerle birlikte yaklaşık 1 litreye tekabül edebilir. Şimdi bunu ocağa alalım. Biraz kaynatalım. Şekerlerimizi eritelim. Tenceremizin altını yaktık. Şekerli suyumuz şöyle hafif kaynayana kadar birazcık karıştıralım. Şekerin tamamının erimesini istiyoruz. Birkaç dakika sonra görüşürüz. Yaklaşık 4 dakika sonra şekerlerimiz tamamen eridi. Suyumuz neredeyse kaynayacak. Suyumuzun tam kaynayacağına yakın kabuklarımızı da tenceremize ilave ediyoruz. Kabuklarımızı tencereye tamamen ilave ediyoruz. Tenceremize limon kabuklarımızın hepsini ilave ettikten sonra karıştıra karıştıra, altını kısalım şimdi. Evet, karıştıra karıştıra yaklaşık bir 3-4 dakikada bu şekilde limonun içerisindeki bütün aromaların, alkolün suya karışması için, şekerli suyumuza karışması için bu şekilde bir karışım oluşturduk. 3-4 dakika sonra tekrar görüşürüz. Tam kaynamaya yakın altını kapatıyoruz. Çünkü tam kaynadığı zaman içindeki alkolün tamamı uçabilir. O yüzden uçmasın diye altını hemen kapatıyoruz. Ve biraz soğumasını bekledikten sonra karışımımıza ilave edeceğiz. Limon kabuklu karışımımızı şöyle bir sürahimize, altta ince kevgir, süzgeç, üstte de huni gelecek şekilde aktaracağız. Suyumuzu süzdük. Sürahimizden hala dumanlar çıkıyor. Şimdi süzdüğümüz suyumuzu aromalı alkolümüze ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ediyoruz. Şekerli suyumuzu. Şimdi hemen ağzını kapatalım. Alkolümüz daha fazla uçmasın. Ve sıkıca çalkalayalım. Ve son rengimiz bu şekilde. Şu an flash açık. O yüzden tam net görünmüyor ama gerçekten muazzam bir rengi oldu. Şimdi bunu içeceğimiz kadarını veya hepsini buzdolabına ekliyoruz. İyice soğuttuktan sonra tadım kısmına geçeceğiz. Ve tadıma geçebiliriz. Önceden buzluğa atmış olduğum 3 adet şöyle küçük bardaklarım var. Bir tanesi küçük şarap kadehi gibi, bir tanesi Smirnoff'un şat bardağı, bir tane daha şat bardağı. Buzlarının erimesini beklemeden hemen kapağımızı açalım. Bardaklarımıza limoncello'muzu dolduralım. İkinci bardağımızı da dolduruyoruz.
Üçüncü bardağımızı da dolduruyoruz. Kapağımızı kapatalım. Şimdi tadıma geçebiliriz. Şu en minik bardağımla başlıyorum. Birinci bardağımızın tadına baktık. Bunu şöyle alalım. Hepsinin tadı farklı değil tabii ki. Sadece bardaklarımız farklı. Ama her bardağın şekli farklı olduğu için şöyle küçük bir şekilde tutup bakın ne kadar küçük görüyorsunuz. Bu şekilde. Limonçayla videomuzda bu kadardı dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, fikriniz, görüşünüz, öneriniz varsa yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.